Adım Erkan Birlik. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu'nda Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyorum. Yani dünyanın en büyük adliyesi, İstanbul Anadolu Adliyesi. Doğal olarak da emanet eşyaların sayısı da çok fazla. Binlerce emanet eşyası var, 100 binin üzerinde emanet eşyası var. Günde de 120-150 arasında emanet eşyası geliyor. Şimdi adli emanetteki eşyalar suçtan elde edilen eşyalardır. Hepsi delil niteliğinde eşyalardır. Bu somut deliller saklandığı yer olduğu için yargılamayı etkileyen durumdur. Burada şimdi suç eşyalarını ne kadar hızlı bulursak, ne kadar hızlı savcılığa ya da mahkemelere gönderirsek yargılamayı da o kadar hızlı ilerletmiş oluruz. Adli emanet takip sisteminden önce daha manuel bir sistem vardı. Adli emanet takip sistemi gelmesiyle birlikte anlık takipler yapılmaya başlandı. Emanet eşyaların üzerinde radyo frekanslı etiketler sayesinde depolara giriş çıkış yapan emanet eşyalarının anlık olarak sisteme düşmesiyle ekrandan da aynı zamanda kontrol ederek kaçak giriş çıkışlarının anlık olarak tespiti yapılması gibi olumlu yanları var bu sistemin. Emanet eşyası adli emanet memuruna geldiği zaman radyo frekans etiketler emanet eşyasının üzerine yapıştırılarak sisteme adli emanet takip sistemine kaydı yapıldıktan sonra depolara girişi yapılıyor. Bu depolara giriş ve depolardan çıkış esnasında talepler doğrultusunda yapıldığı için sistemden daha sistematik bir emanet eşyanın giriş çıkışları gösterilmiş oluyor. Aynı zamanda emanet eşyası girip çıkarken de anlık olarak sisteme yansımasıyla hangi saatte kim tarafından giriş çıkışlarının tespit edilmiş oluyor. Önceki sistemden önceki klasik olarak yapılan durumda bunların gözetlenmesi söz konusu değildi. Anlık takip yapamıyorduk. Kim talep ettiğini göremiyorduk. Giriş çıkışlar kimler tarafından yapıldığını bilmiyorduk. Bu sistemin en önemli özelliği bence bu oldu. Anlık takiple kimin depoya emanet eşyası soktuğunu, kimin talep ettiğini, kimin emanet eşyasını çıkardığını görmüş oluyoruz. Emanet depolarına girerken de bu sistemle beraber göz okuma sistemi geldi. Emanet deposu, bu sistemin olduğu emanet deposu kapı girişlerinde gözle yetkilendirilmiş kişilerin göz okumasıyla ve aynı zamanda manuel anahtarla, başka bir kişi tarafından da manuel anahtarla giriş yapılarak emanet depolarına giriş yapılıyor. Yani anahtarla giriş yapan başka bir kişi olmuş oluyor. Göz okuma sisteminde kayıtlı olan personel başka kişi olmuş olduğu için iki kişi aracılığıyla depoya girmiş oluyor. Böyle bir güvenlik önlemi de olmuş oluyor. Ya da yanlış bir emanet çıkartıldığı zaman, örnek veriyorum 2019'da 26 emanet çıkarılması gerekirken 2018'de 26 emanet. Yani insandan kaynaklı bir yanlışlık da oluşabilir. O çıkartırken talep edilmediği için yanlış emanet çıkartılan emanet numarası talep edilmediğinden dolayı sisteme direkt kaçak olarak veriyor. Ekrana da kırmızı renkte kaçak olarak da uyarı veriyor. Aynı zamanda da kapıdan geçerken de sinyal sesi çıkmış oluyor. Bir sesle uyarı vermiş oluyor. Bu da güvenliği arttıran bir durum emanet depolarına girişlerde. En önemli özelliklerinden birisi de adli emanet takip sisteminde yanlış bir emanet, yanlış bir bölüme girdiği zaman kutuya ya da rafa, depoya yanlışlıkla insan hatası olabilir. Emanet eşyası yerleştirildiği zaman, emanet eşyası yerinde bulunamadığı zaman el dedektörleri var. El dedektörlerine emanet eşyası numarası girilerek sesle emanet eşyasına yaklaştıkça ses artma sistemiyle emanet eşyası bulunabiliyor el dedektörüyle. Kaybolan ya da yanlış yere giren emanet eşyasını bulmamız yönünden kolaylık sağlıyor, hızlı bir kolaylık sağlıyor. Bunda da daha önce mesela böyle bir sistem olmadığı için bulmamız bütün emanet eşyalarına teker teker bakmakla çok zaman kaybına neden oluyor. Ama el dedektörüyle de, el terminaliyle de daha sistemsel bir bulma olduğu için zaman ve emek kaybının da önüne geçilmiş oluyor. Bir sorun yaşadığımız zaman şirkete iletiyoruz. İlgili arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak bu sistemden memnunuz. Anlık takip yapabiliyoruz. Göz okuma sistemiyle, cihazıyla da giriş yapıldığı için daha güvenli bir sistem. Sistemden raporlama da yapılabiliyor. Geçmişi de görüp kimin hangi işlemi yaptığını görmüş oluyoruz. Yani bu yönleriyle sistemden memnunuz tabii ki.